Bugün tamirimizde bir iPhone 6s Plus var. 6s miydi? Yanlış mı söyledim? 6s Plus. Bir de Semih'in sürprizi var size. Bunu çok soruyordunuz yorumlarda. Süpermarketlerde satılan şarjlı vidalama. Bunu Semih abonelerimiz sorduğu için satın aldı. Evet. Sürekli yorumlarda soruyordunuz arkadaşlar bu tornavidayı. O yüzden biz de satın aldık. Bir açtık biz ilk önce geldiğinde şurada. Güzel bir tornavida. İçeriği de güzel. Tamir detayında anlatırız onu da. Şimdi tamire geçelim o zaman. Are you listening? Damn. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bunun içinden arkadaşlar herhangi bir pena gibi bir şey çıkmıyor. Şöyle bir açayım. Böyle bir tornavida. Telefonu bir kenarıya alalım. İlk önce bir tornavidamızı açalım. Kullanım kılavuzu var. Bu arada bu Türkiye için üretilmiş. Tüm yazılar, bakın burada her şey Türkçe olarak yazıyor. Çok detaydan bahsetmeyeyim. İthalatçısı Türk herhalde. Olabilir. Burada bir magnetize var ve şarj kablosu. Diğer uçları da kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5... 20 adet de vidalama ucu çıkıyor. Burada benim hoşuma giden şu oldu. Şarja taktığınızda ışık göstergesi var. Aynen. Ne kadar dolduğunu biliyorsunuz. Yine metal. Bowstick mantığıyla. Gayet güzel bir tornavida arkadaşlar. Fiyatına göre çok uygun. Bu tornavida marketlerde bir dönem satılmış. Şu an piyasada bulunamıyor. Biz bulduk bunu. Satıcısını da bulduk. Bir sponsorluk yok burada. Evet. Açıklama bölümüne yararlanmak isteyen arkadaşlarımız varsa fiyatı uygun bırakırız. Bir bakarsınız. Cacıkla. Vida yalama olmuş herhalde. Ha, ben de tornavidaya pislik atıyorum hemen. Yok. Çamur yapıyorum. Vida zaten bu telefon defalarca tamir görmüş, bakın. Telefonun detaylarından bahsetmedim. Şimdi video spontane gelişti. Online bit pazarı cihazlarımızdan bir tanesi bu bizim. Bilen arkadaşlarımız var. Bilmeyenler için de videoda açıklama yaparım. Detaylı anlatırız. Kusura bakmayın. Tornavida yeni olduğu için uçları ben de tanımaya çalışıyorum. Daha ilk kez kullanıyorum. İlk önce bir gücü keselim. Gücümüzü kestik. Bu arada ekran kırıktı. Bakın ekran kırık. Yani şöyle, daha doğrusu onu unuttum ben göstermeyi. Bakın. Ekran kırık. Biz bunu bu şekilde satın aldık. Bir şifre yok demişti. Eğer çıkarsa da sorarsınız, araştırırım, söylerim dedi. Fiyatını uygun aldığımız için çok önemsemedik açıkçası o kısmını. Çünkü iCloud'ların çıkış yapıldığını söyledi, değil mi? Evet. Ama şifreyi niye silmemiş? Bir de şu var işte, bilgisayardan çıkış yaptık diyorlar ya. Ondan dolayı şifre silinmiyor, doğru. Şimdi ekran çalışmadığı için tabii haliyle silinemiyor. Şu yeni bir ekranımız, yan sanayi. Bir takıp üstten bir testini yapalım. Yan sanayi ekranlarda biz A kalite tercih ediyoruz. Bilginiz olsun. Tabii kopileri de var bunların. Bir vasat, daha hani kalitesiz yan sanayiler. Biraz ucuz olabilir belki 50 lira kadar, değil mi? 50 lira bulmasa bir de 30 lira kadar ucuz. Vardır, evet. Ama tavsiyemiz odur. Nereden alırsanız alın, her zaman A kalite ekranı sorun ve tecrübe edilmiş ekranlar alın arkadaşlar. Çünkü her satıcı her mal için doğru söylemiyor, bilginiz olsun. Bakın zaten burada bunu satan firma ne yazmış? Çizik tarihi geçmiş, iadesi yoktur. Bu muhtemelen Kırık, zaten profesyonel telefoncular için üretilmiş bir ekran. O yüzden bunu stoklu çalışmazlar. Genelde alır takar telefoncular. Evet. Jelatinleri sökmemeye özen gösterin. Her zaman bundan bahsediyoruz. Yine A kalite ekranı da açıklama bölümünde bulabilirsiniz linkini. Şifre var. Evet. Biz bu şifre için tekrar iletişime geçeceğiz. Videoyu burada yarıda bırakamayız elbette. Test Plus ekran nasıl değişir onu da görüyorsunuz. Tornavida gayet iyi. Bu arada arkadaşlar home tuşunu falan dikkatlice çekiyoruz demişim, pardon. Bu ekran da yan sanayi, daha önceden değişmiş. Buralarda her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar dikkatli oluyoruz. Şöyle. Tornavida gerçekten fiyatına göre iyi bence. Daha kaliteli olan modelleri de var. Tabi Aprilia marka olarak değil, başka markalarda. Şimdi arkadaşlar burada home tuşuna dikkat edin. Eğer bu home tuşu parmak izi okuyuculuğu ise, home tuşuna zarar verirseniz bir daha parmak izi okumaz. Yani home tuşunun yenisini alsanız da ne yazık ki okutamazsınız. Dediğim gibi bu tornavidanın içinden bazı ekipmanlar çıkmıyor. Bu cımbızı falan siz ayrıca edinmeniz gerekiyor. Aslında bir set var. IFU marka diye bir set var. Ondan mı bahsediyorsun? Ondan var. Onun içinde her şey var. Her şey var. Onu da ben hani bulursam size indirimli bir linkini bırakırım açıklamaya tabii ki de. Tornavida önemli. İlla bu tornavida olacak diye bir şey yok. Bir 5 liralık tornavida ile bile yapabilirsiniz. Daha önceden yaptığımız videolar var. Daha önce bu konuyla ilgili o ufak mavi ya da siyah tornavidalar var ya, mavi penalar, onlarla yaptığımız videolarımız var kanalda. Biraz burada iş sizde bitiyor. Tornavida sadece işi hızlandırır. Biraz daha
belki pratikleştirir. Onun haricinde ekstra bir getirisi olmaz. Şöyle uygulamadan da bahsedelim biraz. Arkadaşlar uygulamada hani biz bu cihazı test ediyoruz, deniyoruz. Satıcının söylemediği gibi bir durum çıktığı zaman kıyafet için geçerli değil. Kıyafet için farklı bir iade prosedürü var çünkü. Elektronik aletten bahsediyorum. 3 iş günü içinde iade edebiliyorsunuz. Diyorsunuz satıcının dediği gibi değil. Ürün eksik. Ürün yazılan açıklamadakinden çok farklı gibi şeylerle iade edebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Hiç kimsenin bu konuda mağdur olmasını istemem. Çünkü hatırlıyor musunuz bir zaman farklı uygulamalarda da ilk önce güzel gitti. Sonra bazı art niyetli satıcılar çıktı ortaya. Bunda da elbette çıkabilir. O yüzden yorumları olan, 5 yıldızı, 4 yıldızı olan, daha önce ürün satmış, en azından profil fotoğrafı olan, adı soyadı belli olan satıcılardan alışveriş yapın. Kesinlikle böyle hani korunabilirsiniz o art niyetli satıcılardan değil mi Semih? Ya bence tabii şimdi şöyle de bir durum var. Yani hiç satış yapmamış biri nasıl olacak? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından profil resmi olur. O da o zaman reklama para harcayacak yani. Ya da mesela adı soyadı olsun. Hani böyle özel bir isim almamış olsun. Yani kalkıp da fake başkasının kadın fotoğrafını kullanmasın. Şimdi kadın satıcılar görüyorum ben orada. Bildiğin kadın değil yani. Yani bunlara çok dikkat edin. Satın alacağınız insana adını soyadını sorun. Evet. Bir Instagram profilini isteyin değil mi? Bunlar karşı tarafı tanımak. Ben olsam atıyorum 3.000 liraya bir tane telefon alacağım. Adamın adını soyadını Facebook'un Instagram'ını isterim. Bence de. Bakalım nedir durumu. Şimdi şuraya vidamızı koyalım. Bu telefonla gelecek olursak fiyatları biz videoda söylememe kararı aldık. Bu video 4 sene sonra da izlenebilir çünkü belki. O yüzden başlığa yazmayı tercih ediyoruz. Uygun fiyatlı buluyoruz. Uygun fiyatlı bulduğumuz zaman biz zaten indirim oluyor. Ekstra indirim atıyorum adam buna 1000 lira diyor. Bu uygulamada ekstra bir indirim yapıyor. Bir de influencer indirimi geliyor. Cihaz düşüyor 400 liraya. O yüzden bizim sosyal medya hesabımızı ekleyin ki indirimleri biz orada duyuruyoruz hikaye bölümünde. Instagram tamir et 0'da. Onu ekleyin. Hem ufak tefek yarışmalarımız oluyor videolarla ilgili. Onlara da katılabilirsiniz. Hediye kazanmanızı isteriz. Gayet güzel. Bu fiyata bir telefon için bence güzel. Ya bunun ticari getirisi de ne olur? 16 GB mı bu? Bilmiyorum herhalde. Şöyle de bir şey var. 32'lik özür dilerim. 32 GB. Mesela aklıma bir şey geldi. Bu videoda diyelim ekranı 46S Plus var. Şahıs gitse bunu bir yeri değiştirse ücret ödeyecek. Eğer elinden geliyorsa bu tornavidayı alıp bir de bu ekranı aldığında bu tornavida bedavaya gelir. Aynen öyle. Yani tornavidanın linkten gidip fiyatına da bakarsınız. Gerçekten uygun. Biz hatta ben yanına birkaç tornavida daha eklerim sizin için. Hani karşılaştırma yaparsınız. Wowstick falan filan. Evet. Yani cihazda şifre var. O şifreyi halledeceğiz. Satıcıya iletişime geçeceğiz. Dediğim gibi bu cihaz bugün geldi. 3 iş günü içinde iade etme hakkımız var. Neden? Çünkü bize şifrenin çıkıldığını söylemişti. Belki kendi farkında olmadı, göremedi. Biz iletişime geçeceğiz. Eğer şifreyi bize vermezse biz de iade edeceğiz telefonu söküp parçalarımızı. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.